Filmin çekimlerinin ardından Engin Akgürek'in adı pek çok projede geçse de yine Ay Yapım'ın bir projesi olan, senaryosunu Eylem Can Bolat ve Sema Ergenekon'un yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönettiği Kara Para Aşk dizisinde yer alacağı haberi kesinleşir. Partnerinin kim olacağının ve çekimlerin ne zaman başlayacağının tartışıldığı uzun bir süreç başlar. Bir Küçük Eylül Meselesi filminin galasında bambaşka bir imajla hayranlarının karşısına çıkan ve çok beğenilen oyuncu, yeni projesinde canlandıracağı karakterle ilgili de ipuçlarını vermiş olur. O artık klasik, bıyıklı Mustafa Bulut, romantik, uzun saçlı Kerim Ilgaz ya da çekingen, dağınık görüntülü tek değil, kısa saçları, sakalı, kıyafetleriyle daha modern, özgüvenli ve dinamik bambaşka bir adamdır. Çekil! 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 Kara Para Aşk dizisiyle 2014 yılının Mart ayında sevenlerinin karşısına çıkar. Neredeyse 2 yıl süren hasret bitmiştir. Hikaye, birbirini hiç tanımayan, dürüst ve temiz iki insanın çok kötü bir olayla tanışmalarını ve hayatlarının en kötü döneminde mucizevi bir şekilde aralarında filizlenen aşkı polisiye bir kurguda eriterek anlatır. Dizide paranın ve gücün insan üzerindeki olumsuz etkileri, İnsanın başkalarına olan sevgisinin para ve güçle nasıl sınandığı, başkalarının acıları ve zaafları üzerinden yapılan kazanımların bedelinin de ağır olacağı, insanın paraya ve güce karşı durabilmesi için güçlü bir karakterin olması gerektiği vurgulanmakta ve sevdiklerimiz söz konusu olduğunda yaptığımız seçimlerin ne olması gerektiği, sevdiklerimiz uğruna doğrulardan taviz vermenin haklılığı sorgulanmaktadır. Engin Akgürek'in başrolünü Tuğba Büyüküstün'le paylaştığı ve Erkan Can, Güler Ökten, Burak Tamdoğan gibi çok yetenekli oyuncuların aralarında bulunduğu sağlam bir kadroya sahip olan dizi, yayınlandığı ilk bölümüyle reytinglerde 2. sıraya oturur ve ilk bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olur. Dizi 1. sezonda yayınlanan ilk 13 bölümünde bu başarısını devam ettirir. Rekor fiyatlarla yurt dışına satılır. Hangi evdi? Ha? Sibel'le tutacağımız ev. Yandan 2. ev. Tutuldu mu? Çocuklu bir aile. İnşallah mutlu huzurlu olurlar. Dizi başladığında Engin Akgürek'in Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'nın güneyine kadar yayılan coğrafyada Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinin yayınlandığı, her ülkede kadınların hayranlığını kazanan ve kendisiyle özdeşleştirilen Kerim Ilgaz karakteriyle yarattığı imajı yıkıp yıkmayacağı merak konusudur. Engin Akgürek'e göre oynadığı her karakter birini tanıma şansı ve heyecanıdır ve onunla beraber yeni bir yolculuğa çıkıp hiç düşünmediği duyguları yaşamaktadır. Engin Akgürek yeni imajıyla canlandırdığı yakışıklı, dürüst, zeki, yalana alerjisi olan, çabuk parlayan, alaycı, muzip ama bir o kadar da içten ve duygusal cevval polis Ömer Demir karakteriyle hayranlarının tekrar büyük beğenisini kazanmayı başarır. Kerim Ilgaz imajına tutku ile bağlı en inatçı hayranları bile Ömer Demir'e uzun süre direnemez ve kendisi Ömer Demir karakteriyle bambaşka bir yolculuğa çıkarken izleyicileri de beraberinde sürükler. Oyunculuğu ile dizide yine göz doldurur.
Tuğba Büyüküstün'le yakaladıkları büyük uyum onların televizyon dünyasının en sevilen, en beğenilen ve en yakışan çifti olarak izleyicinin gönlünde taht kurmalarını sağlar. İki oyuncunun uyumu kadar diğer oyuncularla ve set çalışanları ile kurdukları dostça ilişki de hem diziye hem de sosyal medyaya yansır. Dizide Ömer'in abisini canlandıran Burak Tamdoğan, Engin Akyürek için bakın ne der. Ben gerçek hayatta iki kız kardeşin abisiyim. Benim erkek kardeşim yok. Engin'le erkek kardeş sevgisinin ne olduğunu anladım. Kendisi çok içten ve güzel bir adam. Birlikte doğaçlamalar yaptık. Aile sahnelerindeki doğallığı ve içtenliği buna borçluyuz. Ömer'in kankası Arda'yı oynayan Ahmet Tansu Taşanlar, benim için bir abi, her şeyiyle bir abi diye bahseder Engin Akyürek'ten. Her hafta sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden biri olmasına rağmen yayınlandığı kanalın yayın politikası nedeniyle sık sık ertelenmesine ya da gece yarısı yayınlanmasına neden olan futbol maçlarının kurbanı olan Kara Para Aşk 1. sezondaki reytinglerini yakalayamaz. Ancak kamuoyunu şaşkınlığa uğratan ve esprilere neden olan kara mizah örneği bambaşka bir konuyla yeniden gündeme oturur. Bir uzman tarafından öpüşme sahnelerinin detaylı bir şekilde tarif edildiği bir raporla Rütük tarafından erotik ve edebe aykırı bulunur. Hani benimle aynı düşü görmüştün? Hani tek isteğim bendim? Bana hiç yalan söylemedin ha? Ben burada gerçeğimi kaybettim. Bu mu sevgi ha? Bu mu inanç? Kimsin sen? Kimsin? Kimsin ha? Kim? Kimsin? 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 Ha, kimsin? 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 Ha, kim? Kim? Kimsin? Bana bak. Ethem. Elif gelmedi diye mi yüzün düştü seninle? Yakıştı kardeşim benim. Lan Melike ile anam seni evlendirecek ha. Aklında bulunsun bak. Zor be abi. Niye zar lan? Bana bak. Yenge burnu büyüklük mü yapıyor lan? Söyle hemen gazını alalım oğlum. Senden iyisini mi olacak? Yok be abi, dert o değil. Dert ne? Sibel mi? Onun gönlünden atamadım mı lan hala? Hala unutamadım mı kardeşim? Kızgınlığım özlemimi bastırdı abi. Bir yürekteki yangın olmaz. Benim yangınım başka. Elif mi? Söyle hemen isteyek. He? O dava o kadar kolay değil abi. Keşke olsa. O gece var ya, o gece. Sibel Elif'in babasının öldürüldüğü gece var ya. Melum bir gece işte lan. Unut oğlum artık ya. Kapat oğlum o defteri. Kapat, kapat. Lan gececik adamsın. Yaşayacaksın oğlum. Hayatını yaşayacaksın artık ya. Bu imkansız abi. Benim için de Elif için de imkansız. O gece hem bizim kaderlerimizi birleştirdi hem de ayırdı. O geceden sonra benim içimde bir şeyler kırıldı abi.
Hayatta en değer verdiğim dediğin, en inandığın, canından bile çok sevdiğini söylediğin kişi seni kalbinden nasıl bıçaklarmış ben bunu öğrendim. Elif için de öyle. Görmüyor musun kızın hayatını? Bir taş yerinden oynadı, bütün ailesi tepetaklak. Kızın tutacak dalı kalmadı. Elif'le aramızda o gece var abi. Benim hayatta dengeyi bulup önüme bakabilmem için, Elif'le geçmişi unutup senin neyiminle hayatıma, geleceğime bakabilmem için o gece benim kalbimde de, aklımda da sönmeli. Elif için de öyle. İşte o yüzden abi, işte o yüzden andımdan dönmedim, dönmeyeceğim de abi. O tetiği çeken kimse, Sibel'le Elif'in babasını kim öldürdüyse o herifin hesabını göreceğim. O herif içeri tıkmadan bu kara gece bitmeyecek abi. Kaybettiklerim için, Elif'ten aldıkları için. 2 kişilik hesabım var abi. Bu hesap kapanacak. Bu hesabı kapatacağım. İşte o zaman kardeşin hayatını yaşayacak. Anlıyor musun? Ne diyorsun abi? Bu bir işaret mi? Tak! Çevirecek miyiz o iti? Çevireceğiz aslanım. Ha abi, gel Hasan çikolatanın dibine dar ekmeden götürelim. Bu arada söz, çocukluğumdaki gibi gıcıklık yapmayacağım abi, paylaşacağım. Allah'ım lan. Hadi gel. Işıl Yücesoy'un katılımı ile daha da güçlenen oyuncu kadrosu, başrol oyuncuların uyumu ve popülaritesi, ilginç ve özgün konusuna rağmen, olaylar örgüsündeki sırların ilk sezon sonunda açığa çıkmasının ve ikinci sezondaki senaryo tutarsızlıklarının reytingleri olumsuz etkilediği sık sık konuşulur. Dizinin senaristlerinden Sema Ergenekon bir röportajında senaryonun Engin Akgüre'ye teklif edilmesinden sonra çok defa değiştiğini belirtir. Ve bu hikaye onlarca kez değişti. Hem hikaye değişti hem de senaryo. Engin Akgürek rolü kabul ettiğinde bambaşka bir hikayeydi. Sonra yazın bir araya geldiğimizde bambaşka bir yere gitmişti bile. En başta polisiye daha baskındı. Sonra baktık ki en özenli yapılmış polisiye işler bile sallanıyor. Korktuk açıkçası. O yüzden aşkın daha yoğun olduğu bir versiyona doğru gitmeye karar verdik. Polisiye yazarlar arasında yükselen değer ama seyirci izlemek istemiyor. Biz de azar azar veriyoruz der. Reytinglerdeki olumsuzluklara rağmen Engin Akgürek ve Tuğba Büyüküstün hayranlarının desteğiyle dizi 2015 yılının Temmuz ayına kadar devam eder ve 54. bölümüyle ekranlara veda eder. Engin Akgürek, Fatma Gül'ün Suçu Ne ve Kara Para Aşk dizilerinin Güney Amerika ülkelerinde de ardı ardına yayınlanması ile artık hayran kitlesi tüm dünyaya yayılmış bir yıldızdır. Özel yaşamına ve işine gösterdiği özen değişmezken, kendinden emin ve kameralardan kaçmayan halleri, röportajları, profesyonel çekilmiş fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırtmaya devam eder. Çok cesur bir adım atıp, her türlü ters tepkiyi göze alarak, magazin sayfalarını süsleyen haberlerle gelmek yerine, Kafasına Göre adlı bir kültür ve sanat dergisinde 2 ayda bir iç dünyasını paylaştığı yazılarıyla okuyucunun karşısına çıkar. Engin Akgürek çalıştığı sektörün beklentilerine göre değil, kendi kafasına göre davranır, kafasına göre yazar, kafasına göre davranan hayranları da kafasına göre okur ve yorumlar. Bu çok cesur adım, olumlu eleştirileri de beraberinde getirirken, Engin Akgürek'in nedenli, kaliteli ve sıra dışı bir aktör olduğu bir kez daha gözler önüne serilir. Başarısı dünyanın dört bir yanında artan hayranları, Uluslararası Emmy Ödülü en iyi erkek oyuncu adaylığı, Güney Kore'de düzenlenen 10. Seul Uluslararası Drama Ödülleri töreninde aralarında Oscar ödüllü Adrien Brody ve dünyada oldukça popüler olan Empire dizisinin başrol oyuncusu Terrence Howard gibi ünlülerin olduğu finalistler arasında en iyi aktör ödülü alarak taçlanır. Bu ödül için tüm dünyadaki izleyenlerime ve jüriye çok teşekkür ederim. Aynı dili konuşamasak da, paylaşamasak da duyguları paylaşmak çok güzel bir tecrübe. Buradan yapımcıma Kerem Çatay'a, yönetmenlerim Ahmet Katıksız'a, Hakan Eren'e,
senaristlerim Eylem Can Polat, Sema Ergen Akan'a, bütün oyuncu arkadaşlarıma ve Kara Para Aşk ekibine ve çok kıymetli aileme sonsuz teşekkürler. Evet, bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Ama son zamanlarda ülkemde olan terör olaylarından dolayı üzüntü içerisindeyim. Terörün olduğu yerde söylenebilecek tek şey barıştır. Sadece kendi ülkem adına dilemiyorum bunu. Tüm dünya için barış diliyorum.